Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, 24. sözün 3. dalındayız. Bu 3. dalda ahir zamanla ilgili, kıyamet alametleriyle alakalı hadisler çerçevesinde bazı prensipler var paylaşılan. Asıllar şeklinde 7 asılı okumuştuk. Şimdi 8. asıldan devam ediyorum. Bunlar çok değerli, günümüzde de bizi tabii bu kaygan zeminde, ahir zamanın kaygan zemininde yanılmamak için, dengeli yorumlar yapmak için, zahire aldanmamak için çok hayati değeri olan prensipler. 8. asıl, Cenab-ı Hakim-i Mutlak şu dar-ı tecrübe ve meydanı imtihanda çok mühim şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. Çok mühim şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Yani bazı şeylerin açıklanmaması, gizli bırakılması birçok hikmetlere mebnidir. Mesela neyi saklamış? Leyle-i Kadri Ramazan'da saklamış. Kadir gecesini Ramazan ayı içinde saklamış. Saat-i icabe-i duayı, yani duaların bir kabul anı var. Saat burada 60 dakika değil, o an. Duaların kabul anını da Cuma günü içinde saklamış. Saat-i icabe deniyor. Makbul velisini insanlar içinde gizlemiş. Değil mi? Kimin veli olduğu belli değildir. Senin deli diye gördüğün veli olabilir. İnsanlar içinde veli, Allah dostları gizli. Açıklanmamış. Yine eceli ömür içinde saklamış. Ne zaman geleceği belli değil. Ecel gizli. Ve kıyametin vaktini de ömrü dünya içinde saklamış. Kıyametin vaktini dünyanın ömrü içinde saklamış. Evet, bunlarda çok hikmetler var. En son söylediklerinin hikmetine biraz temas edecek. Neden mesela ecel gizli? Zira eceli insan muayyen olsa, insanın eceli belirlenmiş, tayin edilmiş, açıklanmış olsa, öyle farz edelim. Yarı ömrüne kadar gafleti mutlaka, yarıdan sonra dar ağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. Değil mi? Mesela diyelim ki 70 yaşına kadar yaşayacaksın denilse birisine, 70 yılına kadar yaşayacaksın. Ölüm sana 70 yaşında gelecek. Bu kimse 40-50 yıl hiç ölüm endişesi taşımadan, değil mi? Nasıl olsa daha çok uzak, yani ölüme çok var. Zaten nefis de şimdi yani belli olmadığı halde bile böyle tevehhüm-i ebediyet hissi uyandırıyor ya insanda. O zaman daha kesin 40-50 sene hiç ölüm endişesi duymadan, ne olur ölüm endişesi duymazsa insan gaflete dalar. Gafletle geçer, yani o yıllar gaflet yılları olur. 50'den sonra 20 yıl kaldı, 19, 18 ya adım adım değil mi? Dar ağacına giden bir insan gibi bu sefer gittikçe artan bir dehşete döner hayat. Yani belli olsa böyle olur. Hayatın yarısı gaflet, yarısı dehşet. İlk yarısı gaflet, son yarısı dehşet olur. Halbuki böyle mi? İdeal olan bu mudur? Hayır. İdeal olan nedir? Halbuki ahiret ve dünya muvazenesini, dengesini muhafaza etmek ve her vakit havf ve reca ortasında bulunmak. Havf ve reca, korku ve ümit ortasında bulunmak maslahatı
iktiza eder ki her dakika hem ölmek hem yaşamak mümkün olsun. O dengeyi başarı dengeden doğar. Dünya ahiret dengesini veya korku, ümit, eskilerin havf ve reca dengesi dedikleri dengeyi tutturmak için, öyle denge içinde hayatını devam ettirmek için ölümün gizli kalması lazım. Ölüm vaktinin, ecelin gizli kalması lazım. Yani her gün son günün de olabilir. Bugün senin öleceğin gün de olabilir. Bunu dikkate alarak gaflete dalmamaya çalış. Son gününmüş gibi gününü değerlendir. Değil mi? Ahiret işlerini aksatma, namazını, niyazını aksatma. Şeytanın erteletme tuzağına düşme. Ama bir taraftan da belli değil, yani daha yıllarca yaşayabilirsin. Onu da dikkate alarak dünyayı da ihmal etme. Dünya işlerini de aksatma. Ki zaten ahiret işlerini aksatmazsan helal daire içerisindeki dünya işleri de ibadet hükmüne geçiyor. O da ahiret işi oluyor. Böyle bir denge kuruyorsun bu sefer. Yani dünyayı da ihmal etmiyorsun, ahireti de ihmal etmiyorsun. Hani halkın çok bildiği, herkesin bildiği bir deyim var. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi, hatta yarın değil, bugün ölecekmiş gibi ahiret için çalış gerçeği, o dengesi böylece ölümün gizli kalmasıyla, gizli oluşuyla kurulabilir. Değil mi? Böyle bir dengenin kurulması insanın iyiliği içindir, yani maslahatı içindir. Dünyayı da ihmal etmeyecek, ahireti de unutmayacak. Ahiret dünya dengesi içerisinde hayatını devam ettirecek. Evet, şu halde müphem tarzdaki, yani sonu belli olmayan, ne zaman biteceği gizli olan 20 sene müphem bir ömür, 1000 sene muayyen, yani belirli, tayin edilmiş bir ömre müreccahtır. Yani üstündür, tercih edilir. İşte insanın ölüm vakti bunun için gizlenmiş. Bu dengeyi kursun diye. Bu dengeyi kursun diye. Ya ben uzun yıllar burada Ankara'da ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Camii'ne vaaz için gittim. Fahri vaiz olarak, yani 15 yıla yakın devam ettim. Talebelik yıllarında başlamıştım. Sonra öğretmen olduktan ve Ankara'ya tayin olduktan sonra tekrar başladım. Efendim. Sonradan arabam oldu. Allah'a şükür arabamla gidip geliyordum ama önceden servisle gidiyordum. ODTÜ öğrencileri ilk önce servisten hazırlık öğrencileri inerdi. ODTÜ'nün girişinde hemen sağ tarafta hazırlık sınıfları vardı. Şimdi öyle mi bilmiyorum ama sanıyorum aynıdır. İşte onlar derlerdi bugün quiz gelebilir, pub quiz gibi sözcükler öğrendim. Sonra anladım ki yani pub quiz dedikleri ani sınav. Yani ne zaman olacağı belli değil ama bugün gelebilir diyor çocuk yani. Pub quiz bugün, yani habersiz sınav gelebilir. Yani anladım ki orada İngilizce öğretilen hazırlık sınıflarında sınav zamanı belli değil. Ani sınavlara pub quiz diyorlar. Ama çok anlamlı, yani niye böyle yapıyorlar? Sonradan öğrendim. Öğrenci yani sınav zamanını bilmezse işi gevşek yapmaz. Sıkıya alır yani. Çünkü sınav zamanı belli değil ama her gün sınav olabilir demektir bu yani. O zaman her gün sınava hazır olmak. Her gün işte ezberlemesi gerektiği kadar kelime ezberlemek. Günlük derslerine çalışmak, ödevlerini yapmak ki iyi İngilizce böyle öğrenilir yani. Öyle sınavdan sınava çalışarak dil öğrenilmez.
Dolayısıyla öğrenciyi her gün düzenli çalışmaya sevk etmek için, ki bu da onların lehine zaten, yani iyi yabancı dili iyi öğrensinler diye, İngilizceyi iyi öğrensinler diye böyle bir metot geliştirmişler. İşte bunu öğrenince hayatı da buna benzettim. İşte ölüm de böyle bir pub quiz'dir. Ne zaman geleceği belli mi değil. Değil mi? Ne izin isteyecek, ne dokunacak zile hoş geldin diyebilmek ne güzel Azrail'e. Büyük randevu, bilmem nerede, saat kaçta, tabutumun tahtası, bilsem hangi ağaçta. Bilmiyoruz. Bilmememizin hikmeti bu yani. Ölüm de bir pub quiz'dir. Mesela bir taraftan ümidimizi kırmıyor. Yani yaşama ümidimiz var. Değil mi? Yarın öleceksen bile bunu bilmediğin için daha yıllarca yaşayacaksın gibi ümit içerisinde bugünü geçiriyorsun. Yoksa geçiremezdin yani bilsen. Değil mi? Yarın değil, hatta gelecek yıl öleceğini bilsen bugünden itibaren sen de senin yakınların da dünya işlerine boş verir, aksatır. O zaman gaflet ölümü unutmak demektir ki dünyanın imarını sağlıyor. Bu mümkün olmaz. Bu mümkün olmaz. Dolayısıyla gafletten seni kurtarıyor. Yani ne zaman geleceğini bilmemen hem ahiret için gafletten kurtarıyor hem de dünya için ümitli yaşamaktan seni ümitli yaşamana sebep oluyor. Ümitsizliğe düşmekten kurtarıyor. Cenab-ı Hak bunun için ölüm vaktini gizlemiş. Yani hiç ölümü düşünmeyelim, ölümü gündemimizden çıkaralım, dünyaya dalalım diye değil. Bilakis her gün ölüm gelecekmiş gibi hazır bekleyelim. Ölüme hazır olmak ne demektir? Yani namazlarımızı aksatmayalım, kazaya bırakmayalım. Hani şeytan hep böyle gençleri aldatıyor ya sonra yaparsın, daha çok gençsin. İşte okulunu hele bir bitir. Hele şu işlerini düzene koy. Sanki garantin varmış gibi böyle erteletme tuzağıyla çoklarını bu tuzağa düşürüyor. İşte bu tuzağa düşmesinler diye insanlar Allah ölümü gizlemiş. Yani yok, gelebilir, her an gelebilir. O zaman her an hazır olacaksın. Ama bir taraftan da dünya işlerini de ihmal etmeyeceksin. Dünkü dünyanın da bizden istedikleri var, hayatın da istedikleri var, ailemiz var, çoluk çocuğumuz var. Dolayısıyla onların da rızkını temin konusunda çalışmalarını aksatmayacaksın. Bir denge kuracaksın. Ölümün gizli kalışı böyle bir dengeyi kurmaya sebep oluyor. Şimdi buradan nereye gelecek? Bakın işte kıyamet dahi şu insanı ekber denilen dünyanın ecelidir. Dünyanın demek ki şahsi ecelimiz, şahsi kıyametimiz olan ecelimiz gizli olduğu gibi dünyanın eceli olan kıyamet de gizlidir. Değil mi? Kıyametin ne zaman geleceği, kopacağı bilinmiyor. Peygamberlere bile bildirilmemiş. Eğer vakti tayin etseydi, kıyametin vakti belirlenseydi, bildirilseydi, bütün kurun-u ula ve vusta, yani ilk ve orta çağlar gaflet-i mutlakaya dalacak. Nasıl olsa bizim zamanımızda kıyamet kopmayacak diye kıyamet endişesi duymadan değil mi, gaflete dalacak. Çünkü o kıyamet endişesi de insanı vazifesini yapmaya sevk eden bir saik. Olmayınca bu sefer gaflet istila edecekti. Evet. Ve kurun-u uhra, yani son çağda, kıyamete yakın zamanlarda nesiller de dehşette kalacaktı. Yani yine bu sefer çağlar arasındaki denge bozulacaktı veya o çağlarda yaşayan insanlar bu başarının doğduğu dengeyi tutturamayacaklardı. İnsan nasıl hayat-ı şahsiyesiyle, hanesinin ve köyünün bekasıyla alakadardır, öyle de
hayatı içtimaiye ve neviyesiyle, küre-i arzın ve dünyanın yaşamasıyla alakadardır. Evet, cami yaratılış dolayısıyla. Kur'an iktarabetis saatu ve enşakkal kamer. İktarabetis saatu der. Yani kıyamet yakındır, ferman ediyor. Hani şimdi böyle muhtemel bir itiraz gelebilir burada diye bu tavzihi yapıyor üstad. Yani tamam, kıyamet bilinmiyor dediniz, gizli bırakılmış bir hikmete binaen, ölümün gizli bırakılması gibi, ama neden Kur'an o kadar da gizlememiş, yani kıyamet yakındır demiş. Kur'an'da böyle bir ayet var, bir sure böyle başlıyor. İktarabetis saatu ve enşakkal kamer. Yani kamer yarıldıdan önce kıyamet yaklaştı diyor. Kıyamet yakındır ferman ediyor. 1000 bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi ne oluyor peki? Değil mi? Bu Peygamberimizin hayatı, Kur'an'ın bu ayetlerinin ona gelmesi 1400 sene geride kaldı. Yani 1400 sene önce Kur'an kıyamet yakındır demiş. Bu ne anlama geliyor peki? Yani bunu İslam'da, dinde, Kur'an'da bir takım çelişki arayan insanlar da ileri sürebilir. Yani bu çelişki derler yani. Bak, o demek yakın değilmiş yani. 1400 sene geçti, Kur'an yakındır diyor ama hala kıyamet kopmadı, demek yakın değilmiş. O zaman Kur'an'ın yakındır demesi normal mi? Ne diyeceksiniz? İşte ona böyle muhtemel bir itiraza cevap var burada. Çok güzel bir cevap. Bu kadar zaman, sene geçtikten sonra gelmemesi yakınlığına halel vermez. Yani yakınlığıyla çelişmez. Neden? Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ecelidir. Dünyanın eceli olunca dünyanın ömrüne göre düşüneceksin. Dünyanın ömrünü baz alarak meseleyi anlamaya çalışacaksın. Kendi ömrüne göre değil. Dünyanın ömrüne nispeten 1000 veya 2000 sene, bir seneye nispetle 1-2 gün veya 1-2 dakika gibidir. Bak. Ya 1-2 gün veya 1-2 dakika gibidir. Veya bir insan ömrü için düşünelim. 1-2 gün gibi olsun, yani insan ömrü gibi olursa. 1-2 gün. Doktor dese ki, yani genelde demiyorlar böyle durumlarda ama böyle çok ısrar ederseniz yakınlarına ona söylemeyin demek şartıyla. Yani fazla bir ömrü kalmadı, buna iyi bakın. Efendim, ne istiyorsa verin, kırmayın, incitmeyin, neyse. Yani doktor dedi ki bunun eceli yakın. Yakınına söyledi. Şimdi eceli yakın dedi ama adam ondan sonra kalkıp 10 sene 20 sene daha yaşarsa ya bu doktor bilemedi yani deriz. Ya doktor da bilemeyebilir yani, demek ki doktorlar da her şeyi biliyor diye bir şey yok. Deriz, onu makul karşılarız. Ama yani 1-2 ay sonra ölürse adam, değil mi? Ya o zaman demek doktorun dediği doğru çıktı. 1-2 gün sonra ölürse zaten yakındır ölümü dedi. Tam doğru çıkar. Şimdi işte bir insan ömrüne göre 1-2 ay değil, 1-2 gün gibi de değil yani. Dünyanın ömrüne göre düşünürsek 1000 sene, 2000 sene bir insan ömrüne göre 1-2 gün gibi kalıyor. İnsan ömrünü baz aldığımızda 1-2 gün neyse, dünyanın ömrünü baz aldığımızda 1-2 bin sene o kadar oluyor. Çünkü dünyanın ömrü ne kadar? 5 milyar yıl. Ya 4,5 milyar yıl, 5 milyar yıl yaklaşık. 5 milyara göre 1000 sene, 2000 sene, değil mi? 100 seneye göre 1-2 güne bile tekabül etmiyor. Demek ki çelişki yok o zaman. Ama Kur'an öyle şey demiyor, tarih belirtmiyor, sadece yakındır diyor. Yani herkes kıyameti dikkate alarak yaşasın, kıyamet endişesi duysun,
Dolayısıyla dünyanın faniliğini hatırlasın. Değil mi? Dünya bir gün paramparça olacak. Asıl olan ahirettir. Bu gerçeği unutmadan yaşasın diye Allah Kur'an'da bize böyle ferman ediyor. Kıyamet yakındır ferman ediyor. 1000 bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi yakınlığına halel vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten 1000 veya 2000 sene bir seneye nispetle 1-2 gün veya 1-2 dakika gibidir. Saati kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki onun ömrüne nispet edilip bait görülsün. İşte bunun içindir ki Hakim-i Mutlak kıyameti mugayyabat-ı hamseden olarak ilminde saklıyor. Mugayyabat-ı hamseden, yani 5 bilinmeyen, Lokman suresinin sonunda yanlış hatırlamıyorsam, yani Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği bu 5 şeyden söz ediliyor. Efendim, yağmurun ne zaman yağacağı, değil mi? Anne karnındaki ceninin keyfiyeti, yani çocuk, doğacak çocuğun sadece cinsiyeti değil, cinsiyeti biliniyor şimdi ama nasıl bir karakterle, değil mi? Herkese Allah farklı bir sima veriyor, bir ses veriyor, parmak izi veriyor. Yani parmak izi, sesi, siması, karakteri bilinemez. Yağmurun ne zaman yağacağını da meteoroloji ancak şeylerden biliyor. Yani bir öncülleri, böyle nem oranını ölçüyor filan, onlara göre tahmin ediyor zaten. Hava tahmin raporudur o. Ama diyelim seneye bugün hava nasıldır? Bu konuda bir şey söyleyemez. Evet, yağmurun ne zaman yağacağı, anne karnındaki ceninin keyfiyeti, efendim, insanın nerede öleceği, değil mi? Nerede, ne zamanı da bilmiyoruz da nerede öleceği. Ondan sonra dördüncüsü kıyametin ne zaman kopacağı. Beşincisi de yarın ne olacağı. Yani yarın ne olacağını da kimse bilemez. Bunlara işte mugayyabat-ı hamse deniyor. Kıyamet de bunlardan birisidir. Bu 5 şeye dahil edilmiş. Cenab-ı Hak onları kendi ilminde saklıyor. İşte bu ibham, bu gizlilik sırrındandır ki her asır, hatta asr-ı hakikat bin olan, yani hakikatin görüldüğü, hakikati en çıplak şekilde gören asır olan asr-ı saadet dahi kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti, kıyamet alametleri, şartları hemen hemen çıkmış demişler. Evet. Demek ki o gizlilik sırrı anlaşılmış. Ta Peygamberimizin zamanında bile o endişe duyulmuş. Yani böyle çok hızlı, sert bir rüzgar esse acaba kıyamet mi kopuyor diye endişelenmişler. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar, hakikat ne? Yani gizli kalma sırrı. Onu bilmeyen insafsız insanlar derler ki ahiretin tafsilatını ders alan, müteyakkız kalpli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin 1000 sene hakikatten uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, yani kendi zamanlarında olmayacağı gibi, yani kendilerinden 1000 seneden fazla bir zaman sonra olacak bir şeyden dolayı endişe duymuşlar. Fikirleri niçin 1000 sene hakikatten uzak olarak fikirleri düşmüş gibi istikbal-i dünyevide 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip zannetmişler. Kendi asırlarında yakın zannetmişler. El cevap, çünkü sahabeler feyzi sohbeti nübüvvetten, yani Peygamberimizin sohbetinin feyzinden, değil mi? Büyük bir feyiz alınıyordu yani Peygamberimizle sohbet etmenin verdiği feyiz. Yani diyelim şu dersten bir feyiz
alıyorsunuz. Değil mi? Dolayısıyla bazı mesela büyük alim, veli, arif zatlar var. Onların sohbetlerinden daha fazla feyiz alınıyor. Peygamberimizin sohbetinden çok büyük bir feyiz alınıyor. Yani böyle bir saat adam geliyor, yani bir saat dinliyor Peygamberimizi, birden terakki ediyor yani. Ondan sonra gidiyor medeni milletlere üstadlık, hocalık yapıyor, öğretmenlik yapıyor. Yani o bir saatte öyle donanıma sahip olabiliyor. Dolayısıyla sahabeler feyzi sohbet-i nübüvvetten herkesten ziyade dar-ı ahireti düşünerek, dünyanın fenasını bilerek, yani faniliğini bilerek, kıyametin ibham vaktindeki gizlenmesindeki hikmet-i ilahiyeyi anlayarak, eceli şahsi gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Zaten bu maksat yerine gelsin diye gizlenmiş kıyametin vakti ya, onu tam anladıkları için o maksadı gerçekleştirmişler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz tekrar etmesi şu hikmetten ileri gelmiş. Bir irşadı nebevidir. Yoksa vuku muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikatten uzak olsun. Yani vahiy ile ne zaman kıyametin kopacağı bildirilmiş olsa, değil mi? Zaman tam nokta olarak tayin edilmiş olsa da ondan sonra kopmamış olsa, bu kadar o zaman geçmesine rağmen tamam, o zaman olmaz. Ama öyle değil. Evet efendim. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın bu nevi sözleri hikmet-i ibhamdan geliyor. Demek ki bu şahsi ölümümüz, ecelimizin gizli olması, kıyametin gizli olması, bildirilmemesi gibi, işte bu kıyamet alametleri de öyledir. Yani bazıları böyle bu gizlilik sırrına saygı duyularak ama gizlenme sırrının maksadının gerçekleşeceği şekilde bildirilmiş. Onun için müteşabih ifadelerle anlatılmış. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nevi sözleri genelleştiriyor şimdi. Diğer buna benzer birçok alanlarda hadisler olabilir. Bu hadisler, sözler hikmet-i ibhamdan, bu gizlilik hikmetinden ileri geliyor. Hem şu sırdandır ki Mehdi, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları çok zaman evvel, hatta tabi'in zamanında onları beklemişler. Yani bu Süfyan Mehdi'nin tamirine karşılık İslam'ı tahrip edecek. Süfyan'ın tahribatını Mehdi tamir edecek. Yani Süfyan'la ilgili, İslam Deccal'ına Süfyan deniyor. Hazreti Ali'nin verdiği bir isimdir bu. Dolayısıyla Süfyan'la ilgili, işte İslam Deccal'ıyla ilgili, Büyük Deccal'la ilgili, Mehdi ile ilgili hadisler var. Şimdi bunlar müteşabih hadisler olduğu için, bunları çoğu işte iyi, doğru yorumlayamadığı için bu sefer inkarına gidiyorlar ya. Şimdi bunların da böyle müteşabih şekilde ifade edilmesinin sebebini söyleyecek. Bunları beklemişler, hatta tabi'in zamanında onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmet-i ilahiye iktiza eder ki vakitleri tayin etmesin. Yani Süfyan'ın, Mehdi'nin çıkacağı zaman gizli kalsın, belirli olmasın diye hikmet-i ilahiye böyle gerektiriyor. Çünkü her zaman, her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Yani Mehdi gelecek, kurtaracak, kurtarıcı ya. Yani her asırda böyle, değil mi, insanlar, çaresizliğe düşen insanlar böyle bir inanca, böyle bir motivasyona muhtaçtırlar. Dolayısıyla o Mehdi inancı onlara
bir şekilde ümit veriyor, ümitsizliğe düşmelerini önlüyor. Her asır bu manaya muhtaç olduğu için hangi asırda çıkacağını bildirmemiş ki Peygamberimiz her asır kendi zamanının o asır olabileceğine ihtimal versin ve bu konuda ümidini yitirmesin. Evet. Her zaman, her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazım. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkta nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Yani acaba ben nefsim kendimi kontrol etmeliyim yani. Değil mi? Şeytanın askeri, Süfyan'ın askeri olmamalıyım. Dolayısıyla Peygamber'in haber verdiği o ahir zamanda İslam'ı baltalayacak dehşetli şahıslara direkt veya dolayısıyla yardım etmemeliyim, zulümlerine ortak olmamalıyım, bu konuda uyanık olmalıyım diye bir teyakkuz, bir alarm içinde bırakıyor. Zamanının belli olmaması. Kendi zamanında da işte o zulümlere, haksızlıklara, İslam'a karşı hareketlere destek vermemesini sağlıyor. Evet. Eğer tayin edilseydi, yani bu Mehdi'nin ve Süfyan'ın vakitleri belirlenseydi, maslahat-ı irşad-ı umumi, böyle umumun okuduğumuz manada irşad maslahatı zayi olurdu. Şimdi Mehdi gibi eşyasın hakkındaki rivayatın ihtilafı ve sırrı şudur ki, ehadisi tefsir edenler metni ehadise, hadis metinlerine, tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Metni ehadisi, o hadis metinlerini tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuat-ı Mehdiye veya Süfyaniye'yi merkezi saltanat civarında, Basra, merkezi saltanat civarında olan Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Yani İslam'ın saltanat merkezinden çıkacağı söylenmiş. Onlar da o zamanki saltanat merkezleri olan Basra, Küfe, Şam gibi yerlerden çıkacağı şeklinde bir yorum yapmışlar. Sonradan sanki hadiste oradan çıkacakları bildiriliyormuş gibi yanlış anlaşılmalara yol açmış. Halbuki daha sonra saltanat merkezi değişmiş yani. Mesela İstanbul'a gelmiş. Hem de o eşhasın şahs-ı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar-ı azimeyi o eşhasın zatlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki o eşhas-ı harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Halbuki demiştik, bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas, hatta o müthiş Deccal dahi çıktığı zaman çokları, hatta kendisi de bidayeten Deccal olduğunu bilmez. Deccal kendisi de Deccal olduğunu bilmez başlangıçta. Sonradan fark etmiş belki ama belki nur-u imanın dikkatiyle o eşhas-ı ahir zaman tanınabilir. Nuru imanın, iman nurunun verdiği dikkatle o ahir zamanın o dehşetli şahısları tanınabilir. Bu genel açıklamalardan sonra biraz daha özel bu Deccal'la ilgili, işte Mehdi ile ilgili hadislerden, bu aslında 5. şuada bu daha tafsilatlı açıklanıyor ama burada da onun bir kısmını almış özet olarak, ama onu bugüne yetiştiremedik, bir sonraki programa bırakmamız gerekiyor. Burada biz genel prensipleri okumuş ve tamamlamış olarak noktalayalım.
Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.